Aslında burada hayatı güzelleştirip kolaylaştırıyoruz. Şunu ifade edeyim, hiçbir işe rant ve çıkar amaçlı yaklaşmıyoruz. Halkın parasını halk için harcarken araya başka ellerin girmesine asla ve asla izin vermiyoruz. Bizim bütçemiz tabiri caizse el değmeden hijyenik koşullarda hazırlanıp kullanılıyor. Bütçe yöneticiye emanet edilen paradır. Vatandaşımızın helal parasıdır. Söz konusu emanet olunca işte biz orada, tam orada kişiydi, aileydi, dernekti, vakıftı, siyasi partiydi tanımayız. Halkın emanetine gözümüzün nuru gibi bakarız. İşte bu sebeple diyoruz ki bizim bütçemiz çok daha bereketlidir. 4 yılda neredeyse kendi dönemlerinin tamamında üretilmiş işlerle yarışacak düzeyde iş üretmemizin telaşı sardı bugünün karşımızdaki İstanbul'un muhalefeti. Türkiye'nin bugünkü iktidarı olsa da yakın zamanda Türkiye'nin ana muhalefeti bile olamayacak siyasi partisine. Onun için zamana karşı yarışıyoruz. Her gün yeni bir icraat ve yeni bir çözüm üretiyoruz. Biz zamana karşı yarışıyoruz ama nedense bizimle sürekli başka türlü rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat bu rekabet öyle kurallara uygun değil. Mertçe, centilmence bir rekabet değil. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren bir rekabet. Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayış. Her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim. Örneğin biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz özenli bir çalışmayla 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor. Yaptıkları soruşturmalara bakışları biri tutmazsa acaba öbüründe tutturabilir miyiz? İşi gücü bıraktılar, aleyhimize inceleme, soruşturma, dava gibi bir sürü şey imal ediyorlar. Ama hani halk dilinde bildiğimiz gibi tam bir merdiven altı imalat, onu söyleyeyim. Ankara'da bir yerlerde henüz yerini tespit edemediğimiz, çünkü ruhsatlı değil, İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi kurdular. Ve böyle bir mekanlarında harıl harıl çalışıyorlar. Dediğim gibi imar mevzuatına aykırı bir yapı olduğunun farkındayız. Çünkü yerini henüz tespit edemedik. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Açıkçası artık neyi dava ediyorlar, neyi soruşturuyorlar, açıkçası ben ve arkadaşlarım artık takip edemiyoruz. Hızlarına yetişemiyoruz. Son olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini İstanbul'a, Türkiye'ye kazandırdık diye bir soruşturma daha başlattılar. Allah akıl fikir versin. Kaldı ki daha önce valiliğe yapılan şikayet üzerine valiliğin yaptığı araştırmada akılcı bir yaklaşımla böyle bir soruşturma mı olur deyip soruşturmaya gerek yoktur kararı almalarına rağmen bu akıl dışı merdiven altı İmamoğlu'nun soruşturma imalathanesinin baş sorumlusu AK Parti militan olan baş müfettişin başında olduğu bir soruşturmayla bir portreyi soruşturma sürecini başlatma becerisini ortaya koydular. Yani Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğuna baksalar aslında böyle girişimleri yapmazlar. Toprakları değil, gönülleri fethetmeye yönelik bir prensibe sahip olan Fatih Sultan Mehmet çok özel bir padişahtı. Biraz ondan ders alsalar, feyz alsalar bugün bu yaptıkları işleri yapmazlardı. Eğer
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni fethetmeye niyetiniz var ise önce İstanbul halkının gönlünü fethedeceksiniz, gönlünü. Ama İstanbullunun gönlünü fethedecek ne güçleri var, ne cesaretleri var, ne de yetenekleri var, onu söyleyeyim. Açtığınız her soruşturma ile sadece 16 milyon İstanbullunun değil, 85 milyon milletimizin gönlünden fersah fersah uzaklaşıyorsunuz. Açıkçası yaptığınız her türlü kasti faul, şike girişimi, açıkçası anlamsız baskılar, belden aşağı saldırılar 85 milyon insanımızın gönlünden sizi uzaklaştırıyor. Uyarıyorum. Kendinize gelin, aklınızı başınıza alın, milletle inatlaşmayı mutlaka bırakın. 150 günde 150 soruşturma açanlar ne yapsalar yapsınlar icraatımızın hızına yetişemeyecekler. Sizlere söz veriyorum. İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi bu 150 günde hayata geçirdiğimiz 188. proje. Yarın, bugün Sarıyer Belediye'mizin sınırlarındayız. Yarın Şişli ve Beşiktaş belediyelerimizin sınırlarında Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey metro hattının Fulya Yıldız kısmını, Mecidiyeköy'den Fulya'ya ve Yıldız'a erişecek olan kısmını hep birlikte açacağız. Şimdiden halkımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 6 Ocak'ta 150 günde 150 projenin en önemli duraklarından birisi olacak olan Dudullu Bostancı metro hattımızı, yaklaşık 15 kilometrelik metro hattını İstanbulluların hizmetine hep birlikte açacağız. Ve orada Türkiye'mizin bu yıl ne kadar güzel işler yapacağının başlangıcı olacak olan hissini vereceği, inşallah başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Altılı Masa'nın bütün liderlerini de davet edeceğimiz bir buluşmayı hep birlikte İstanbul'da başaracağız. Tabii hemen arkasından yeni projelerimizde de yolumuza devam ediyoruz. Göreceksiniz, daha önce Şubat, Mart diyordum ama ben arkadaşlarımla oturduk, konuştuk. Dedim ki hazır bunların başı dönmeye başladı, gelin bunların aklını başından alalım dedim. Ve biz hemen Dudullu Bostancı metro hattımızdan sonra içinde İSKİ'de var, İETT'de var, başka kuruluşlarımız da var. Yeni temel atmalarla, yeni açılışlarla sadece seçime kadar. Seçime deyince onların aklı karışır. Yerel seçim değil. Önümüzdeki genel seçime kadar hangi tarihe kadar koyarsanız koyun 150 tane daha proje İstanbul'un hizmetine açacağız, göreceksiniz. Biz işimizle anılacağız, iş yapacağız. Siz kötülüklerinizle, davalarınızla, soruşturmalarınızla anılacaksınız. Şunu ifade edeyim, devlette devamlılık, devlette insanların insana hizmet ettiği ama insanların bir bağlı olduğu siyasi partiye ya da bir anlayışa kulluk ettiği değil, insana ve insanlığa hizmet ettiği, insana ayırt etmeksizin hizmet etme anlayışına sahip olduğu, devletin yöneticilerinin her ne olursa olsun ama bugüne ama yarına, az önce başkanımızın ifade ettiği gibi sürdürülebilirlik kavramıyla hizmet ettiği bir süreci, o devlet insanı ahlakını tekrar
güçlü bir biçimde, daha da vizyoner bir şekilde ortaya koymanın gayreti içerisindeyiz. Örneğin bu proje ilk etapta burada o yılların önemli teknolojisi olarak 90 yılında temeli atıldı. Yani çok kıymetli başkanımız Sayın Nurettin Sözen döneminde atıldı. Ama 97 yılında açıldı. Dolayısıyla biz de başlanmış bir projeyi devraldık. Evet, 2 senede %20'sini bitirmişlerdi. Biz aldık yaklaşık 3 senede, 3,5 senede %80'ini de yaparak, hem de bütün zorluklara rağmen, tarife zorluklarından tutun da birçok zorluğa rağmen kredi, borçlanma gibi birçok imkandan geri tutulmamıza rağmen devletimizin bu tür tesislere imkan sunduğu kurumlarından bir kuruş bile alamamasına rağmen bitirip teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Peki biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Dönüp yapılan işlere, hizmetlere teşekkür edeceğiz. Şu iddiayı mı yapacağız? Ya aslında biliyor musunuz, İstanbul'da hiç arıtma tesisi yoktu derdi bugünkü Türkiye anlatan akıl. Hani diyor ya işte Erzurum'da havalimanı yok, bilmem nerede şu yoktu, bu yoktu efendim. Buzdolabı yok falan, hani o akıl gibi. Hayır. Ya bu memleket 200 senedir Cumhuriyet mücadelesi veriyor. 200 senedir. Yani özgürlük, demokrasi mücadelesi veriyor. 1923'te o başarıyı elde etti. Şimdi onu geliştirmekle sorumluyuz. Devamlık esastır. O bakımdan bugün geçmişe dönük bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul Boğazı'na 70.000 ton çamurun akışına son veren bir süreç bu. Peki onların 2 yılda %20 başarabildikleri, bizim 3,5 yılda %80'i yakalayabildiğimiz başarı nereden geliyor? İsrafı ortadan kaldırdık, tasarrufu önceledik, akılcı işler yaptık. Bakınız, aynı bölgeye hizmet eden, burası ve temelini atıp daha da büyüteceğimiz, daha da güncelleyeceğimiz Yenikapı atık tesisimiz, arıtma tesisimiz sayesinde ihtiyaç olmadığına karar verdiğimiz Silahtar Ağa'ya başlasaydık bugün burası da bitmezdi. Bakın burası da bitmezdi. Ve yanlış bir iş yapmış olurduk. Peki Silahtar Ağa'da ne yaptık? Haliç kıyısında gidin görün. Orayı da gezdireceğiz sizlere sevgili başkanlarım, değerli dostlar. 250.000 metrekarelik arıtma tesisi kuracakları yerde biblo gibi dünya güzeli bir park alanını bitirdik. Yeşil alanı bitirdik. Muazzam bir yer oldu. Dolayısıyla İstanbul'a genel ve bütüncül bakışın, devamlılığın ve sürdürülebilirliğin esas olduğu bir anlayışla, aklın ve bilimin rehber olduğu bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün Sarıyer'deyiz, biz ilk defa tanıştık dedi. Ayrımcılık olmadığını bütün İstanbul'a gösteriyoruz. Hangi ilçede olursa olsun. Az önce Silahtar Ağa'dan bahsettim. O örneğin oradaki 2 AK Partili belediye başkanı da bunun burada olması yanlıştır diye bana odalarında söylediler. Sonra çıkıp milletin huzurunda söyleyemediler ama olsun. Yani ben onların sözünü dinledim. Peki iyi mi yaptım? İyi yaptım. Beni doğru bir uyarıdan bulundular. Evet, doğru bir uyarıda bulundular. Onlara da mı hizmet ettik? Ettik. 39 ilçeye eşit hizmet ettik. Sarıyer'deyiz. Cendere'de çok güzel bir sanat alanına hizmeti açtık. Yani bugün her yerindeyiz diyebilirim. Sarıyer'in Balta Limanı'ndaki yeşil alandan 300.000 metrekarelik Büyükdere Fidanlığı'nın dönüşüm hikayesini başlattık. Aşiyan finikülerini bitirdik. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Sarıyer'de de muazzam altyapı çalışmaları yaptık. Özellikle İSKİ vasıtasıyla ve bunun gibi birçok daha çalışmamız sürüyor. Tapu sorunlarını çözdük. Kaç yıllık sorun? Kent ormanını açtık. 1 milyon metrekarelik Atatürk Kent Ormanı. Ya hazır buraya geldim deyip şuradan 5 dakika gidin lütfen görün. Biraz yürüyüş yapın. Stresiniz geçecek. Güzel bir kentte yaşadığınızı hissedeceksiniz. Tapu sorunlarını çözdük. Kentsel dönüşüme önem veriyoruz. Hemen yanı başında Karanfilköy'de yıkımlara başladık.
Pınar Mahallesi'nde, Hisarüstü Mahallesi'nde işin sonucuna geldik. Yakında insanlarımızı mutlu etmenin gururunu yaşayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında özgürlük, eşitlik, adalet ideallerini eksiksiz hayata geçirmek için çalışacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle daha çok refahla taçlandırmak için çok çalışacağız. Zor günlerden geçiyoruz, işimiz kolay değil ama vakti gelmiş bir değişimin önünde hiçbir güç duramaz değerli arkadaşlar, hiçbir güç. Gücünü halkın vicdanından alıyorsa o değişim, milletin azim ve kararının sonucuysa hiç kimse o değişimin önünde duramaz. Geçenlerde vatandaşımızın arasına girdiğimde evet üzgünler, evet alınganlık gösterdiler, kırıldılar, adaletsizlik konusunda çok üzgünler ama hem dualarını hem de desteklerini hem de umutlarını en yüksekte tutuyorlar. Onun için göreceksiniz hem bu değişim olacak hem de bu haysiyet mücadelesini hep birlikte kazanacağız. Bazı kelimeleri önümüzdeki dönemimizde hiç unutmayın. İsraftan uzak bir memleket ve devlet, tasarrufu yapan bir memleket, bereketi bol bütçesi olan bir memleket, haysiyet mücadelelerine gerek kalmayan adaletin, hak, hukuk, adaletin önde durduğu bir memleket, Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandığı bir memleket, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bir memleket. Hep birlikte çok umutluyuz, çok cesaretliyiz. İnanıyorum ki 1923 çok güzeldi ama 2023 göreceksiniz çok ama çok daha güzel olacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çalışkan, tertemiz, pırıl pırıl, umut dolu bir yıl diliyorum. Sağ olun, var olun.